Herkese merhabalar. Horobox'ta son dönemde tanıtılmış yeni modelleri incelemeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz da İsviçre saatçiliğinin lider markalarından Longine'in Ultra Chrome modeli. Tabii yine Heritage. Bunun bir geçmişi vardır Evet, muhtemelen. evet. Bu bilgiyi de kısaca senden alarak Tabii videoya anlatayım. başlayalım. Longines sonuç itibariyle heritage konusunda her zaman söyleriz. İsim babası markalardan biri. Belki de saat sektörüne bu konsepti yerleştiren, oturtan markalardan biri. Heritage Dolayısıyla evet, bu da bir heritage model. Bu da 1970'lerden bir modelin günümüz standartlarında, günümüz teknolojisi ve malzemeleriyle beraber tekrar yeniden yorumlanmış hali diyebiliriz. Hatta birazcık daha spesifik konuşmak gerekirse 1970 senesinde ve aynı ismi taşıyan Ultra Chron Diver'ın 2022'de yeniden yapılmış haliyle birlikteyiz. Teknik konuşalım bugün. Yani Tamam. hem Ultra Chrome modelini konuşalım. Bu araya da böyle teknik bilgiler koyalım. 36.000 bit. Bu devamlı konuşulur. Birçok insan da bunu kelime olarak bilir. Ama bunun saatin içinde ne işe yaradığını da tam olarak bilen sayısı çok fazla değildir diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle 36.000 bit neden, yani 36.000 bit ne yapıyor? Nedir 36.000? Onu da şu şekilde izah edebiliriz aslında. Quartz krizi sonrasında mekanik İsviçre saatçi ya da mekanik saatçilik olarak genel olarak konuşalım. 4 Hz yani 28.800 VPH'lik frekansı, balans salınımını bir standart olarak aldı diyebiliriz. Genel itibariyle 4 Hz'in üzerindeki bütün salınım frekansları high bit, yüksek buruşlu mekanizma olarak geçiyor. Özetlemek gerekirse bu. Peki high bit ne işe yarar diye soracak olursan Asıl konu asıl tabii konu, orada. onu da kısaca izah edelim. Mevzu şu şekilde. 1960'lı yıllarda ciddi şekilde kullanılmaya başlayan bir mekanizma tipi high bit. 5 Hz yani 36.000 VPH'lik bir vuruşa sahip. Bu da ne gibi bir avantaj getiriyor? Aslına bakacak olursan buradaki en önemli avantajlardan bir tanesi zaman tutma konusundaki kayıpları minimize etmek ve balansa gelen bir şoktan sonra balansın tekrar hızlı bir şekilde toparlanıp hareketini kusursuz şekilde yapmasını sağlamak. Bunun üzerine çalışıyor. Bunu da nasıl yapıyor? 36.000 VPH için rotasyonel güç dediğimiz torkun normal bir kalibreden daha fazla olması lazım. Evet. Onu da Balansın, çarklarla ayarlıyor. onu da çarklarla yani dişli grubunun üzerindeki çarkların sayısı, çapı ve diş sayısıyla ayarlanan bir durum. Şimdi zemberekten gelen güç çok fazla olunca bunu da siz çarklarla çok daha küçük intervallere böldüğünüzde tik tak hareketi çok daha hızlı yapılıyor. Hızlı yapılan bir hareketin hata payı daha az oluyor. Böylece aynı zamanda rotasyonel güç de yüksek olduğu için makine yorulmadan çok hızlı çalışarak kısa zaman zarfında kendini tekrar geri toparlayarak mükemmel zaman tutmayı sağlamış oluyor. Tabii, Özet bu. şimdi o zaman aklımıza hemen bir soru daha geliyor. Neden Hı-hı. bütün kalibreleri 36.000 yani Doğru, yüksek vuruşu evet, yapmıyorlar? aynen onu da anlatmak lazım. Günümüzde mekanik teknolojisi çok gelişti. Yani artık daha düşük salınımlarla daha rigid çalışabilecek, daha robust çalışabilecek zaman tutma görevini başarılı şekilde yerine getirebilen mekanizmaları üretmek mümkün. Bunun yanı sıra 36.000 gibi yüksek frekansın bazı kusurları da var. Bundan da bahsetmek lazım. Sonuç itibariyle çok fazla git gel hareketi olduğu için sürtünme daha fazla. Mekanik olarak parçaların birbirine değerek aşınma oranı daha fazla. Aynı zamanda gereken rotasyonel gücü sağlamak için zembereğin çok gergin durması gerekiyor. Bu da aynı zamanda bazı yorulmalara yol açabiliyor. Son olarak gereken enerjiyi sağlamak için zemberek çok kısa zamanda çok fazla boşaldığından dolayı genel itibariyle güç rezerv süreleri bu mekanizmaların daha düşük oluyor. Gördüğünüz gibi hem yeni modelleri, son tanıtılmış modelleri Orobox ekranlarına getiriyoruz, hem de teknik bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Bu her yerde bulabileceğiniz bir şey değil. O yüzden kanala abone olursanız yeni videolarda bildirimleri hızlı bir şekilde alırsınız. Longines Ultra Chron bir süredir bileğimizde daha doğrusu. Doğru. Longines Türkiye'deki dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir zaman içerisinde saatler yine elimize geldi. Bir haftadır yani neler düşünüyorsun? Bir de hakkını vererek de kullandın. Evet. Farklı kayış seçeneklerini de kullandın. Nedir genel anlamda fikirlerin? Yani ben saati aslında beğendim. Gayet güzel bir saat. Öncelikle tarihi olan bir saat, hikayesi olan bir saat ki biz bunları her zaman çok önem veriyoruz. Bizim için çok önemli. Bunun dışında takması keyifli bir saat. Ben zaten vintage tasarımları seviyorum biliyorsun. Yani heritage tarzı saatler hoşuma gidiyor. Anlaşamadığımız konular var. Anlaşamadığımız konulardan biri, doğru söylüyorsun. Şimdi öncelikle saat biraz büyük bir saat ama şöyle söyleyeyim. Yani bu 70'lerin hani internet sitelerinde, forumlarda kullanılan chunky diver yani böyle havaleli dalgıç saati kategorisinde bir saat. Dolayısıyla çok küçük bir saat değil. 43 milimetrelik bir saat.
Ama günümüz şartlarında o kadar büyük de değil aslında. kadar büyük Yani değil, aynı tabii. segmentte Hı-hı. koyabileceğimiz saatleri düşünürsek, modelleri düşünürsek Tabii çok da o kadar kesinlikle, rahatsız edici kesinlikle. büyüklükte değil. Yok yani sadece hani büyük bir saat olduğunu belirtmek istedim ama sonuçta dediğin gibi evet yani günümüz standartlarında normalde kabul Evet. edilebilir. Bunun dışında bazı güncellemeler var. Bu güncellemelerden en çok dikkat çekeni safir kristal bir bezel insert'ünün yani bezel minesinin olması. Hı hı. Çok hoş. Bu arada gecede fosforla parlıyor. Çok hoşuma gitti. Hem saatin kırmızı temasına güzel bir gönderme, güzel bir vurgu yapıyor. Aynı zamanda da uzun zaman zarfında çizilmeyeceğini, herhangi bir şekilde yıpranmayacağını bilmek de güzel. Kayış seçenekleri diye konuştuk. Kayış seçenekleri gerçekten çok güzel. Benim kolumda şu an dana derisi dikişsiz olan kahverengi kayış var. Senin kolunda çok güzel bir metal bilezik var. Aynı zamanda kutu setinin içerisinde ikinci bir ekstra kayış seçeneğini kırmızı siyah desenli, renkli bir NATO ile de tercih edebiliyorsun. Orijinal model 200 metrelik bir dalgıç saatiydi bu arada. Bu 300 metrelik bir dalgıç saati. Bunu da hesaba katmak lazım. Yani ciddi şekilde suyla aşırı neşir olurken hiçbir şey düşürmeye gerek yok. Mekanizmasından zaten bahsettik. Ultra Chronometer'dan yani yüksek hassasiyetli kronometreden geliyor. İçinde 36.000 vuruşla çalışan çok güzel bir mekanizması var. Benim dediğim gibi bayağı hoşuma gitti. Dinlemesi çok hoş. Gerçi bayağı sessiz bir ortam olması lazım duyabilmek için kasanın kalınlığından dolayı ama yüksek beat'in kendine has bir sesi var. İlgili arkadaşlar bilirler. Benim çok hoşuma gider. Onu da duyabilmek dediğim gibi benim için bir zevk oldu. Senin peki tercihin hangi kayış? Ben her zaman söylerim ben bir bilezik adamıyım. Yani ilk başta mutlaka bir metal bilezik alınması taraftarıyım. Dolayısıyla senin kolunda olan metal bileziği alırdım. Çok güzel bu arada. Yani 1970'lerin havasını veren bir İnce metal ayar bilezik. falan var mı bunda? Var. Hı Klipsin hı. içinden Var. ayarlayabiliyorsun. Hı hı, 4 evet. seçenekli. Çok Hı hı. şık da bir klipsi var bu arada. Longines logolu. Ben mutlaka onu alırdım. Ondan sonra da kolumdaki deri kayışı alırdım. Deri kayışın kalitesini çok sevdim. Takar takmaz yumuşak. Son derece güzel oturuyor kola. NATO'nun çok fazla meraklısı var biliyorum. Ben NATO'yu çok daha hafif ince saatlerde seviyorum. Yani 43 milimetrelik bir saat bu. Ağır bir saat, kalın da bir saat. Dolayısıyla NATO ile koluma taktığımda böyle çok konforlu hissetmedim. Görsel olarak çok güzel gözüküyor. Yani fotoğrafta bak mesela kırmızı siyah detaylar sanki o kayış böyle bu saat için yaratılmış gibi. Ama bilekteki deneyim açısından bakıldığında bana bilezik ve deri kayışla aynı konfor hissiyatını vermedi. Bu arada boynuz aralığı standart 22 mm yani herhangi bir 22 mm'lik deri kayışla da kullanabiliyorsunuz. Evet. Bu da bence bir alternatif. Peki nereye konumlandırıyorsun Ultra Chrono bu Heritage akımının buram buram devam ettiği bu dönemde? Tamam bu bir Heritage Diver ama piyasadaki Heritage Diver'lara baktığında hepsi çok jenerik ürünler. Bir defa hepsi yuvarlak yani en basitinden. Biz Evet. burada minder tarzı bir kasayla beraberiz ve 70'lerden çıktığını bağıran bir kasa yani. Hani sonuç itibariyle 70'li yılların saatlerini beğenen özellikle bu Cushion dediğimiz hafif karemsi minder kasaları seven, klasik dalgıç saatlerini seven biri için bence bulunmaz bir nimet diyebilirim. Dolayısıyla ben bunu özellikle bu tür tasarımlardan hoşlanan ve bunu arayan insanlar için çok güzel bir alternatif olarak görüyorum. Yani alacak insanlar kendileri muhakkak değerlendirmelerini yaparlar ama sence fiyat performans değerlemesinde nasıl bir sonuç çıkartırsın? Longines orta seviye bir marka ama tabii orta seviye de artık yüksek bir seviye oldu. Saat sektöründe, endüstride de fiyatlar arttı. Dolayısıyla artık bir şeye giriş seviye, orta seviye derken iki defa düşünmek lazım diye düşünüyorum. Ama şu var yani bunun tam olarak bir karşılığı olmadığı için fiyatını rahatlıkla hak ettiğini söyleyebilirim. Aynı zamanda içindeki mekanizma da özel bir mekanizma. Yani sonuç itibariyle kurmalı bir saatin otomatik olarak tekrar üretimi gibi acemice bir hareket yok burada. Onu söyleyebilirim. Longines sonuçta artık bu konuda bayağı tecrübe kazanmış bir marka olduğu için insanın gözüne batmadan gerçekten son derece şık, retro bir model olmuş. Ben fiyatını hak ettiğini düşünüyorum. Peki, yani bana sorarsan ben tabii ki önce sana soracağım ama kendi fikrimi de söyleyeyim. Bu bileziğin kasayla olan birleşimi bence her zaman yapışık olması lazım diye düşünüyorum. Bu benim kişisel tercihim. Dolayısıyla ben bu saatte bir şeyleri değiştirseydim muhakkak o bileziğe bir el atardım. Bu kötü değil ama ben tercih olarak Demek böyle bir şey istediğini yapardım. anladım. Senin saatle ilgili değiştirmek istediğin, değiştirebileceğin şeyler var mı? Benim aslında pek değiştirmek istediğim bir şey yok. Ben sadece saat için önemli olan asetlerden, avantajlardan bir tanesi kayışlara da dikkat çekmek istiyorum. Ben NATO kayış yerine 1960'ların sonu 70'lerin başında çok popüler olan tropik marka kayışlar vardı. Hatırlarsın. Böyle çok. waffle gibidir. Sırt tarafları, değişik desenleri vardır. Kimisi perforede deliklidir falan ve hep siyah renkli küçük bir tokayla gelir bunlar. Ben tropik tarz bir kauçuk kayışın buna hem çok yakışacağını düşünüyorum
hem de suya girip çıkarken bileziğe bir alternatif olur diye Bulabilirsin düşünüyorum. ama yani o Tabii. tabii çok standart bir boyut olduğu için Aynen. Lagara'da zaten bulabiliriz. Tokayı da şey yaparak, yani tahmin ediyorum 22'den 20'ye düşen bir kayış bu. 22-21 tropik kayışla Aynı Tokayı da kullanarak mükemmel hayatına devam bir edersin. kombinasyon yapılabilir. Longines farklı bir versiyon bekliyor musun Ultra Chron'a yakın zamanlarda? Yoksa bu Heritage'dır, böyledir, devam eder mi sence? Şimdi 70'teki modeli tam olarak yeniden ürettikleri için ve bu modelin başka bir versiyonu olmadığı için açıkçası çok büyük bir beklentim yok. Sonuç itibariyle zaten Longines de bir saatin remake'ini yaptığı zaman sadece o Orada. versiyonla bırakıyor bu işi. Bazen çok nadiren hani ne bileyim aynı saatin kronografı falan da çıkabiliyor ama bu çok rastladığımız bir durum değil. Ben açıkçası bunun Longines Heritage koleksiyonunda tek başına yer alacağını düşünüyorum. Almayı düşünenler zaman kaybetmesin o zaman. Başka Kesinlikle. bir versiyonun gelme şansı pek Bence görünmüyor. yok. Bence Evet. yok. Şunu ekleyebilirim. Benim için aslında çok önemli bir olay ki pek çok saat sever için önemli olduğunu düşünüyorum. Swatch Group gibi büyük bir markanın tekrar hybrid bir mekanizma yapıyor olması çok önemli. Longines çatısı altında olsun veya olmasın. Dolayısıyla 36.000 vuruşluk 5 Hz frekansında çalışan otomatik bir mekanizmanın Swatch Group'ta tekrar kendine yer bulması bu mekanizmanın başka markalarda, başka modellerde de karşıma çıkabileceğini hissettiriyor, düşündürüyor bize. Bu bakımdan belki tam olarak aynı modelin farklı bir versiyonu olmasa da bu mekanizmayı başka bir Longines'de görme şansımız olabilir. Peki Burak, sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Rica Yine ederim. aydınlattın bizi. Dediğim Zevkli gibi benim için. yeni modelleri en kısa zamanda Horobox ekranlarına getirip inceliyoruz. Hı hı. Bununla beraber olabildiğince tüm teknik bilgilerimizi de özellikle Burak'ın engin bilgilerini sizlerle ederim. paylaşıyoruz. Kanalımıza abone olursanız dediğim gibi bildirimleri en kısa zamanda alıp videolarımızdan haberdar olursunuz. Bize soracağınız sorular varsa, ki ne zamandır da soru cevap yapamadık. bu Yapamadık, arada. evet. Bu arada çok fazla yeni model çıktı. Evet, Onlarla ilgilendik. Yakın zamanda bir soru cevap videomuz daha olacak. Hı. Bize sorularınızı sosyal medya kanallarından ya da e-mail üzerinden de gönderebilirsiniz. Lütfen. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler. Görüşmek üzere.